Selamlar dostlar. Mutlu bir gün günlük astroloji yorumuna hoş geldiniz. Ben Deniz Altın. Evet, bu akşam 26 Mayıs Cuma akşamındayız. Ay boşlukta bütün gün ilerledi ve şu anda boşlukta ve cumartesi sabaha karşı 6'ya kadar da Aslan Burcu'ndaki boşluktaki seyrini sürdürüyor. Evet, gününüz nasıl geçti? Ayın boşluktaki halinden nasıl etkiler aldınız? İnşallah güzel şeyler olmuştur. Biraz havada kalmış konular olmuş olabilir ama mesela geçtiğimiz hafta içerisinde yapmak istediğiniz, tamamlayamadığınız bir takım konuları, işleri tamamlamış olmalısınız. Mesela baktığınız bir şeyi satın almışsınızdır, öncesinde bir araştırdığınız bir elektronik eşya veya güzellik, estetikle ilgili konularda daha önce gidip geldiniz, karar veremediniz diyelim ki çünkü öncesi var. Bu uzun boşluk saatleri bunlarla tamamlanma getirir. Umarım böyle güzel tamamlanmalar gelmiştir ki bir takım arkadaşlar için de aslında haber trafiği de oldukça yoğun olmuş olabilir. Tabii bunlar doğum haritalarına göre değişecektir. Aslında beklenen haberler dediğimiz kısım. Yani işle ilgili daha çok, sağlıkla ilgili konular işte cumartesi, pazar, pazartesi günü daha çok gündemimizde olacak. Eğer böyle bir beklentiniz varsa cumartesi ve pazarı ve pazartesiyi bekleyin. Evet sevgili dostlar, izlediniz dünkü yayını. Değişik değişik bir takım konulardan bahsettik. Seçimlerden, günlük yorumlardan. Şimdi bugünkü yorumlarımızda neler var? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu anda ayın fazı ilk dördün fazında. Yarın da Başak Burcu'na geçecek ve tabi Başak Burcu'na geçen ay ile birlikte toprak elementi güçleniyor. Verimlilik günü. Bir de düğümlerle aynı aksta 120 derecelik yapacağı için ay gerçekten bereketli, kazançlı bir gün olabilir. Biliyorsunuz para piyasalarında bazı oynamalar var. Burada tabii ki toplumsal geniş baktığımızda çok da hoşlandığımız bir durum değil ama bir takım arkadaşlar özellikle bunun ticaretini yapan bu yönden para kazanan insanlar bir takım kazançlar elde edebilirler ki bu kazançlar önümüzdeki hafta daha güçlü olacağını söyleyebilirim. Çünkü biliyorsunuz doların yükselişi var ve tabii ki seçim sonrası bunun ne olacağı da belli değil ve böyle güçlü durumlarla karşılaşabiliriz. İşte altın, diğer madenler, dolar gibi kavramlar gerçekten şaşırtıcı. Elektronik eşyalarda bilhassa biliyorsunuz özellikle dış kaynaklı diyelim ki işte cep telefonları birkaç marka var. Onlarda gerçekten ciddi fiyat artışları var. Şu an zaten bir kısımlarının satışları durdurulmuş. Çünkü herkes pazartesiyi bekliyor. Ciddi bir zam geleceği düşünülüyor. Eğer böyle bir durumunuz varsa bir şey ihtiyaç dahilindeyse yani bence hafta sonunda iyi araştırarak böyle ihtiyaçlarınızı temin edebilirsiniz. Yani cumartesi, pazar için bunlar uygun. Hem de Ay Başak Burcu'nda daha iyi arge yapıp daha detaylı, daha dikkatli karşılaştırmalar yaparak hani yapabilirsiniz bunu. Şimdi sevgili dostlarım 27 Mayıs 2023 Cumartesi günü sabah 06.05 Başak Burcu'na geçiyor ayımız. Daha dikkatli, daha orantılı diyelim bir gün olacak. Aslına bakarsanız güzel de açıları var ayın. Mesela 10.52, 11.52 Ay Jüpiter 120'liği var. Sabah saatleri biraz önce bahsetmiş olduğum tüm konular sağlık daha dikkatli olabilir. İş hayatı çalışanlar için bazı konuları bekliyorsanız mesela ya da uygun bir zaman, doğru bir zaman diyelim. Uygun. Mesela sabah saatleri çok uygun. Diğer saatimiz bugün bizim için verimli çalışacak, olumlu sonuçlar getirecek. 12-13 13-13 aralığında ay düğümlere üçgen yapacak. Aynı zamanda Jüpiter'e tabii. Bu ne demek? Düğümlerle biliyorsunuz Jüpiter şu an Boğa burcunda birlikte. Bu maddi kazançtır. Finansal göstergeleri yukarı doğru ivme getirebilir. Tabii böyle güzel etkilerin yanında tabii ki hem cumartesi hem pazar devrede olacak bir Güneş Satürn karemiz var. Bugün akşam saat 17'den sonra yani 5'ten sonra bu tetikleniyor. Gece saatlerine kadar da aslında etkili. Bilhassa 17, 18, 19 işte 20 diyelim 20'ye kadar güçlü. Ay Satürn karesi ve bu Ay Satürn karesi pazar günü Güneş Satürn karesi olacak ya tabii orayı da tetikleyecek dostlar. Bundan dolayıdır ki biraz manipülasyon, baskı, otorite figürleriyle güç çekişmesi, bazı engeller, bir şeylere erişmek, ulaşmak, bilgi veya belki diğer unsurlar diyelim.
Burada engel ve sıkıntılarla karşılaşma olasılığı çok yüksek açıkçası. Ve çünkü saat 18 ile 20 arasında bu sefer Ay Satürn karşıtlığı var. Bir hak edilmiş bir şeyi elde etmek için yine bir mücadele edebiliriz. Biraz önce şimdi biraz detay vermek istiyorum. Şimdi Başak Burcu biliyorsunuz toprak elementi 6. ev genellikle çalışan kitleyi, emek veren kitleyi hitap eder. Evcil hayvanlar veya tüm hani doğada yaşayan tüm hayvanlar diyelim. Bizim için önem taşır. Ve onun yanı sıra sağlıkla ilgili konular bugün gündemimizde olacak. Bugün ve yarın. Şimdi sağlık demişken şu anda Merkür Boğa burcunda hem sağlıkta hem işte güzel etkiler var. Ay Merkür'le uyumlu açıda bugün gün boyu bu etkili olacak ama pazar sabahı daha güçlü. Bu demek oluyor ki uluslararası konular, işle ilgili merkezi konular, biraz seyahatler vesaire, yolculuklar, hava trafiği. Bunun yanı sıra tabii burada hukuki süreçler olabilir. Hafta sonu hukuki süreçleri es geçelim. Bunun yanında ne olabilir mesela? Eğitim, öğrenim, farklı şehirler, daha büyük kitleye ulaşmak gibi konular daha çok gündemimizde olacaktır. Bir de balık burçları, yay burçları, ikizler burçları. Ve tabii ki sadece burçsal olarak bakmayalım biz buna. Değişken grup yani gökyüzü değişkenlerde. Yani ay da değişkene geçti. Demek ki burada bizim için bir şeylerin değişebileceği yorumunu yapabiliriz. Ama bu hafta içinde söylediğim gibi hiçbir şey beklediğiniz gibi olmayabilir. Birdenbire koşullar, şartlar aniden istediğiniz yönde belki de yani sizi üzen bir durum var ama tam tersi bir durumla karşılaşabilir. Böyle şaşırtıcı gelişmeleri gebe bir hafta sonu yaşayacağız. Her ne kadar Satürn Güneş karesi olsa da koşullar değişecek. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü hani genel olarak baktığımızda Venüs de şu anda mesela Merkür'ü yani tüm boğa stelyumunu aslında evet yani Venüs yönetiyor. Venüs yengeçte. Burada kadınlar. Kadınlar, dişi figürler, onların gücü, onların üstünlüğü, onların aslında duygusal paylaşımları diyelim. Kendini ifade etmeleri ki gökyüzünde toprak da çok güçlü şu anda bugün elementsel olarak. Kardinal olarak da ateş düşük yani eksik. Yani şunu diyeceğim. İstediğiniz bir şey, erişmek istediğiniz, söz sahibi olmak istediğiniz, elinizi masaya koyduğunuz ne varsa burada sahip olabilir, elde edebilirsiniz. Çünkü Merkür desteğinde bir gün yaşayacağız. Aynı zamanda Jüpiter'in de desteği var. İstediğiniz şeyleri, sonuç almak istediğiniz, arzu ettiğiniz ne varsa bence iyice niyet edin, çok kararlı olun. Çelişkide, ikilemde kalmayın. İkilemde kalan hiçbir niyetiniz gerçekleşemez. Evrene o titreşimi yollarsınız çünkü. Diğer yandan bugün başka neler olabilir? Onları söyleyelim sizlere. Biraz iletişim, evet, bilgi trafiği daha çok gündemimizde olacaktır. Ve hemen şöyle yakından baktığımda Plüton'un Jüpiter'le karesi de halen daha aktif. Bu arada burası biraz sıkıntı yaratabilir. Yani zaman zaman çok gün içinde güçlü bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ve bugün şimdi Satürn'ün de etkisi olan bir gün. Satürn ne yapıyordu? Daraltıyor, engelliyor, bizi kısıtlıyor, zorluk çıkartıyor, işi yokuşa sürdürüyor. İşte Satürn burada ilişkilerde bugün bu işleri yokuşa sürdürebilir. Sorumluluklar yerine getirilmediyse, ihmal edildiyse ya da bazı görüşülmesi, ihmal edilmiş konuların konuşması gerekiyorsa bugün, yarın bunlar ciddi şekilde ortaya çıkacaktır. Tabii ki Satürn su elementinde yani Venüs'le de aslında şey olarak yani elementsel olarak orantılı bir şekilde ilerliyor. Bence burada hem ilişkileri hem de gerçekten olması gereken istediğimiz şeyleri elde etmek için bence fırsatlar vereceğini söyleyebilirim. Tekrar başa alarak şunu söylemek istiyorum. İş için haber bekleyen arkadaşlar. Haber bekliyorsunuz, başvurunuzu yapmışsınız. Bekleyin bu hafta sonu yani cumartesi, pazartesi böyle bir iletişim olabilir. Eğer gelmedi mi? Siz ne yapıyorsunuz? Siz arıyorsunuz. Yani bunu yapabilirsiniz çünkü gökyüzünde ateş elementi yüksek. Oturup beklemek yerine sonuç eğer çok uzadıysa bence şöyle bir kibarca bir mail, bir mesaj alarak siz de rotanızı ona göre belirlersiniz. Yani naçizane tavsiyem böyle. Özellikle cumartesi sabahı bunun için keyifli sonuç getirebilecek bir zaman dilimi olma yolunda.
Evet sevgili dostlar, bugün böyle bir gün. Yavaş yavaş artık biliyorsunuz Mayıs ayına giriyoruz. 28'inden sonra artık Mayıs ayında bizi yine çok önemli, gerçekten bizi etkileyecek, ciddi dönüşüm getirebilecek, aklımızı, zihnimizi, duygularımızı mantık çerçevesinde değerlendireceğimiz günlere doğru gidiyoruz. Çünkü Mayıs ayında bakın artık Venüs Aslan Burcu'na geçecek. Haziran ayında, pardon. Biraz önce Mayıs dedim, çok pardon arkadaşlar. Haziran ayına girerken Venüs artık Aslan Burcu'nda ilerleyecek. Bu ne demek? Mars ve Venüs birlikte ilerliyor olacak. Bu tüm aslında ilişki bekleyenler için söyleyelim. Hani aşk isteyenler işte azınlıkta, eskiye göre çok azaldı aşk bekleyenler, ama işte bu aşk zamanıdır. Haziran ayı aşk ayı olacak, onu söyleyebilirim. Bol bol gezmeler, tozmalar, ilişkiler, çocuklarla da ilgili çok iyi, güzel sürprizler alacağız. Onun yanı sıra yine Haziran ayının mesela ortalarında artık Merkür de ikizlere geçecek. O durağan, o kalıplaşmış, aslında biraz da toksitleşmiş ne varsa onlar çözülür. Ya merak etmeyin, burada Merkür'ün ikizlere geçiyor olması demek. Çünkü Güneş de artık ikizler burcunda ilerliyor Haziran sonuna kadar. Burada daha sade, daha akılcı, daha pratik bir zeka ortaya koyacağız. Tabii onun yanı sıra başka Mars hala Aslan Burcu'nda devam ediyor olacak seyahatine. Yani Haziran ayında burç değiştirecek 2 tane gezegenimiz var. 3 tane var. Güneş'i zaten her ay sonunda değiştiriyor. Yengeç'e geçecek ayın 21'inden sonra. Venüs Aslan Burcu'na geçecek. Merkür de İkizler Burcu'na geçecek. Onun dışında da başka bir gezegen değişimi söz konusu olmayacak Haziran ayı içerisinde. Tabii önemli de yeni ayımız ve dolunaylarımız var. Yine Yay burcunda mesela 12-13 derece yaylara bakın. Seyahatler başlayacak. Özellikle toplumsal konular, iletişim, dini konular, inançlara göre algı operasyonları, tabii bunlar da önemli olacak açıkçası. Fakat güzel şu var, güzel olan mesela o Yay burcundaki dolunayda mesela hani Mars'tan güzel etki alacak. Yani Mars'tan güçlü bir etki alıyor. Yine ikizlerin karşısında olacak. Trafik, Allah korusun, burada trafik ve trafik kazaları söz konusu olacaktır. Ki bilhassa Dolunay'dan birkaç gün önce de bunlar olabilir. Hani böyle Haziran'a ilk girdiğimiz gün, Mayıs'ın son günleri yani trafikteki olabilecek olumsuzluklara karşı önemli işaretler açıkçası var gökyüzünde. Burada önemli isimler de olabilir bu arada, onu da söyleyebilirim. Çok detaylı henüz ona çalışmadım. Yarın onları yayınlayacağım. Haziran ayı burç yorumlarınızı Allah izin verirse yayınlayacağım. Evet sevgili dostlar, bugünlük de bu kadar. İnşallah güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. İyi bir cumartesi. Yalnız şu var, inanılmaz çalışkan bir cumartesi geliyor. O kadar detaylı evimizi, işimizi, masamızı, hayatımızı, her yerimizi bir düzen saracak. Çünkü hemen şöyle bir, evet, çünkü dedim, çünkü Ceres şu an 25 derece Başak Burcu'nda ve Ceres tabii ki bu hafta sonu pazar günü de Ay'la kavuşacak. Bakın, Ceres ve Ay Başak Burcu'nda kavuşuyorsa köklü bir temizlik vardır. Tüm yapıları temizleyebiliriz. Tüm çevremizi arındırabiliriz. İster teknik olarak, ister maddi, ister manevi, hiç fark etmez. Bakın görün, hayatınıza nasıl bir ciddi temizlik geliyor efendim. İnşallah sade, sağlıklı, aklı başında güzel bir hafta sonu geçiririz hep birlikte efendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Haziran ayı burç yorumlarıyla birlikte. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.